Arkadaşlar merhaba. İspanya'nın başkenti Madrid'den herkese selamlar. 4,5 saatlik uçuşun ardından Madrid Havalimanı'na indik. Hazırsanız Madrid vlogumuz başlasın. Bu arada şu an aşağıda görmüş olduğunuz hesaplarımıza da takip alırsanız mutlu oluruz. O zaman hızlı şekilde ilerleyelim. İspanya tatilimizi 8 gün olarak planladık. 2 gün Madrid'deyiz. Oradan Valencia'ya geçeceğiz 2 günde. Sonrasında da 4 gün Barcelona ile bitireceğiz. Buradan biz Puerto Sol Meydanı'nın o tarafa gideceğiz. Kalacağımız yer orada. Metro ulaşımı var, otobüs var, taksi zaten var. Otobüsler şurada bak, fix 5 euro. Evet, dışarıda bu Atocha tren garına gidiyor. Oradan tekrardan metro ile bizim gitmemiz gerekiyor şeye. Kalacağımız yere. Evet. Onun dışında tren var. Tren biletiyle birkaç yola baktım ama biraz kafam karıştı. Yani metrodan ilerleyelim dedik, bakalım. Burada gideceğiniz yerin baş harfini seçiyorsunuz. Biz Sol Meydanı'na gideceğiz. Evet, tek kişilik bilet 7. Buradan 2 kişilik almayı istediğimizi söylüyoruz. 12,5 euro 2 kişi. Evet. Ama burada 14,60 olunca 10 kartlık bilet veriyor. Evet, kabul et. Az önce biz biletlerimizi ödedik. Biraz kafa karışıklığı yaşadık. Başka turistler falan böyle sağa sola gitti. Emin olmak için şöyle göstereyim. 2 kişi 10 binişlik bilet 14,60. Madrid içi ulaşımlarda da metroyu kullanmamız gereken durumlar olacak. Şöyle bir kart veriyorlar. Bu doldurulabilir kart. İstanbul kart gibi düşünebilirsiniz. 10 biniştikten sonra yetmezse eğer üzerine tekrardan doldurabiliyoruz. Böyle şimdi biz Sol Meydanı'na gideceğiz. Kalacağımız yer Sol Meydanı'na yakın. Burada ilk olarak 8. hattan Nuevos Ministerios'a gideceğiz. Otelimize yerleştikten sonra şehir turu atmaya başlıyoruz. Şansımıza da hava biraz kapandı. Hatta yağmur. Bayağı ince hırkayla geldik. Üşüyoruz şu anda. Dereceler falan normalde. Ona göre hazırlandık ama bizim için biraz yani şu an hafif yağmur çiseliyor zaten. Evet, çiselemeye başladı. Yerlerden göstereyim. Biz ne tarafa gideceğiz yemek için? Bilmiyorum şu an. Biz random takılıyoruz. Metro ile Evet, metro ile indiğimiz caddeye çıkalım. Alışveriş. Churrosçu çok güzel gözüküyor. Evet, bir tane güzel bir churroscu geçerken fark ettik. Meşhur churrosculardan değil muhtemelen ama. Zaten adım başı var ama. Aynen. Görüntüsü bir de güzeldir diye düşünüyorum. Ama bu caddeler akşam güzel olur muhtemelen. Kaldığımız yer merkeze çok yakın bu arada. Doğru tercih yapmışız. Eşime teşekkürlerimi iletiyorum tercihinden dolayı. Konaklama işleri genelde bende oluyor. Evet. Konaklamasıydı, biletiydi. Yani her şey bende aslında desek daha doğru. Evet, şu an biraz şikayet etti sanırım. Burası acaba alışveriş mağazası gibi bir şey de olabilir. Evet, o meydan. Yani yerimiz çok merkezi bu arada. Taksim'e benziyor biraz değil mi? Ama hava şu an soğudu. Biraz soğudu. Hırka almıştık, içime onu bilmiyorum. Ama yine üşüyorum. Bir ceketler istiyormuş yani maalesef. Bende çok üşüme yok. Ben şu an iyiyim ama bakalım. Dörtlü ve 12'li şekilde 2 seçenek vardı. Ara seçenek varsa da yazmamışlar. 12 söyledik ve biraz şok olduk. Masamızın karşısındaki 4 kişi de 12 tane söylemiş. Onlar da bizim tepsiyi görünce ayrıca şok oldular. Demişler de ki bunun gözü ne kadar aşağıda. Çikolata sosu da ayrı
şey yapılıyor, satılıyor. Çirozlar güzel gözüküyor. Fiyatta toplamda 8.70 euro. 9 euro diyebiliriz kısaca. Şimdi tadına bakalım. Şimdi bir sen bence. tadına bak istiyorsan. Bakalım. Aslında İnce ama yenir herhalde. bizim tulumba tatlısı gibi bir şey bu aslında. Biraz yağlı gibi gözüküyor ama değil mi? Yağlı ve şekersiz ama bu çikolatayla dengeler herhalde diye düşünüyorum. Abi de normal kaşıklayıp yiyor. Bu arada yeniliyor herhalde. Bir de ben tadına bakacağım. Çikolatası çok tatlı değil ama. Puding bu ya. Pudinge benziyor. İnsanlar churros'u ortak alıp çikolataları ayrı ayrı almışlar. Çikolata seviyorlar herhalde. Ama çok şey değil ya. Ağır değil yani. İçi Çok boş hafif ya. evet. Güzel beğendim. Bir de biraz fazla söyledik. Neyse paket yaptırız onu. Ama bence bir tık bu churros'un üzerine ben şeker seviyorum. Bir tık toz şeker olmalı. Çikolatası çok tatlı değil çünkü. Yalnız şöyle. Rose Paros diyor. Bayağı bir yoğunluk da var. İçeride de oturabilirsin. Dışarıda da oturabilirsin. Maestro churro diyor. Churrero. Maestro. Biz şimdi bunu yemeye devam edelim. Arkadaşlar, ilk günümüzde böyle bir yürüyüşe denk geldik. Ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Biz biraz etrafı dolaşıp otelimize geri döndük. Çünkü ertesi güne uzun bir Madrid turu bizi bekliyordu. Madrid'in ikinci gününden herkese merhaba arkadaşlar. Dün yol yorgunluğumuz da vardı. Akşam hemen uyuduk. Daha yeni hazırlanabildik. Saat şu an 11 civarı. Şimdi gideceğimiz yere bakıyorum. Şöyle gideceğiz galiba. Evet, bu taraftan gidiyoruz. Kahvaltı için neyi tercih ettik? Kruvasan yemeği. Kruvasan yiyeceğiz inşallah. Buralarda çok fazla yok galiba yani. İtalya gibi değil tabi. Kahve ve Bakalım. kruvasan. Sonrasında Güneş açıyor. evet dün hava çok kapalıydı. Bugün şansımızı inşallah açacak. Çünkü Madrid'de 2 günümüz var. 2 gün değil bu ikinci günümüz. İkinci Başka günümüz. yok. Bugün son Madrid'de. Evet, Madrid'deki son günümüz. Aslında o anlamda demiştim. Buradan Valencia'ya geçeceğiz. Dur, doğru mu gidiyoruz bize? Bakayım konuma. Şöyle gideceğiz. Hayır, düz gidiyoruz. Yukarıdan sola döneceğiz. Ya Madrid'de çok fazla şey olduğunu düşünmediğimiz için böyle yaptık ama bir gün daha şey yapabilirmişiz yani ayırabilirmişiz. Çünkü bizim ilk günümüz ulaşımla geçti. Evet. Dün, Yani 4,5 saat zaten uçak sürüyor. o da yorucu oldu Çok bizim için. yordu. Aktarmalar bilmediğimiz için, garantiye almak istediğimiz için, birazcık da dikkatli olduğumuz için daha böyle yorucu oldu diyelim. Evet, sonra Şuradan şuraya döneceğiz buradan galiba. gidiyoruz. Sola. Bu arada İspanya ile alakalı izlediğim tüm videolarda hırsızlara, kapkaççılara dikkat edin diyorlar. Çok kolaylıkla soyuyorlarmış yani. O yüzden hatta böyle çapraz çantalar takıyoruz. Garanti alıyoruz. Yani telefonuma şöyle bir şey aldım ki elimde dursun diye. Belki Evet, biraz burada da güzel fazla bir katedral var. Sonra bakarız kahvaltıdan sonra. Zaten bugün biraz şehri olabilir. gezeceğiz. Bu ama meşhur katedral mi bilmiyorum. Evet, meşhur ya burası. Yok öyle gibi durmuyor. Şu an açıkçası karnımızı doyurma derdine düştük. Yani biraz da geç çıktık otelden. Çok yorulmuşuz. Yatağımız rahattı. Yastıklarımız güzeldi. Evet, ben çok beğendim. Oteli sevdik. Evet, Hani- onunla ilgili de bir çekim Evet. yaparız. Dün akşam İsmini de yazarız. alışveriş de yaptık. Nereye gitmiştik? Primark'a gittik.
Evet, onunla Yani ayrı içinde kaybolduk. Zaten ona bayağı bir vakit ayırmak gerekiyor. onu ayrı bir vlog olarak paylaşacağız. Yani çok uygun şeyler var gerçekten. Gerçekten uygun. Elektronik, özellikle bu kabloların olduğu Telefon bölümleri de çok aksesuarları uygundu. falan filan. Onları da zaten ayrıntılı Yani olarak. her şey uygun ya. Ama güneşin açmasını sevdim şu an. Evet. Biraz moralim düzeldi. Biz birer tane hırkayla geldik çünkü beklediğimizden soğuk çıktı hava. Biz hatta hani hırkayı da arada giyeriz işte. Ondan sonra tişörtlerle falan dolaşırız diye hayal etmiştik. Ama şu an sanki ısındı gibi ya. Şu an güzel Bayağı. öğlen saatine doğru gidiyoruz. Şu an saat zaten 11. Evet. Güzel olması gerekiyor. Evet, konuma yaklaştık galiba değil mi? Evet. Az bir şey kaldı. Tahmini bir 100 metre ileride sol tarafta gösteriyor. Google'dan bulduk. Onu da yorumları iyiydi. Yani yakın diye. Ha şu burası. Burası gelmişiz. Evet, siparişlerimiz geldi. Bir tane çikolatalı kruvasan, bir tane sade söylemiştik. 2 tane americano söyledik. Ambo Cafe, şöyle suları da var. Kendi reklamları da bir bakıma yapılıyor. Çok güzel yapmışlar şişelerinde. Şimdi bir tadına bakalım istiyorsan. Burada şöyle bir sıkıntı var. Gelmeden önce baktım, araştırmalarımda da gördüm. Sıcak kahveleri yani böyle su bardaklarda hazırlıyorlar. Bizim alışık olmadığımız bir şey yani şimdi bayağı sıcak. Garip geliyor bana. Benim için problem olmuyor ama Beni zorlar. evet, eşim biraz Peçete zorlanıyor. saracağım yani buna şey gibi. Ya bunlar yurt dışında kruvasanları genelde kahveye batırıp yiyorlar bu arada. Cappuccino özellikle. Sert mi? Güzel. Yani iki seçenek sundu bize. Bir daha sert olanı varmış, bir de soft dedi. Biz soft'u seçtik. İyi ki soft'u seçmişiz. Bize ağır gelir çünkü. Dark olan. Bir de ben de bakıyorum tadına. Ben biraz sert seviyorum çünkü. Güzel ama biraz sert bu. Ya işte soft'u bir de sert. O yüzden de demek ki. Demek diğeri şey, ha benim için problem yok. Şunu da tadına bakmak istiyorum. Kruvasanlar normalden küçük geldi yani İtalya'daki alışılmışın dışında. Şimdi İspanya'ya geldik, niye kruvasan yiyorsunuz da denebilir. Biz birazcık yemek konusunda sıkıntılıyız. Yani Evet, seçeceğiz. farklı tatlara alışık değiliz açıkçası. Yani belki sonraki günlerde daha değişik kahvaltılar deneriz ama şimdi risksiz olsun diye. Evet, ben beğendim açıkçası. Kıtırlığı falan da güzel. Sen de bir tadına bak istiyorsan. Geldim. Ama tabii sıcak değil yani. Sıcak servis kruvasan her zaman. Ama hışırtı sesi zaten şu an geliyordur. Güzel. Biz bunları bitirelim. Sonra gezimize devam ederiz. Mekan böyle tatlış bir yer. Tatlımızı yaptık. Güzeldi. Şimdi sol meydana doğru yürüyoruz. Zaten çok merkezli bir yerde olduğumuz için. Evet. Buradan yani alabilirsek eğer sim almaya çalışacağız. Evet. Vodafone var her yerde ama Vodafone'un iyi çekmediğini duydum İspanya için. Movistar diye bir GSM operatörü var. Onun bayisini bulmaya çalışıyoruz aslında. Ya da onu satan bir yer bulursak. Yani internetsiz zor oluyor. Şu an mesela Google çevrim dışı haritaları kullanıyoruz. O şekilde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Genellikle yurt dışında çevrim dışı haritalar kullanıyoruz. Onun faydası var. Google Maps, Android, iOS hepsinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Roma'dayken şey almıştım daha. Türkiye'de gitmeden
çoğu kişi biliyor zaten ve kullanıyor. Airalo uygulamasından 1 GB'lık ne internet almıştım. Orada işimizi görmüştü. Ama şu anda burada hat almak daha uyguna geliyor anladığım kadarıyla. O yüzden hat alabiliriz. Şu an Evet. bir yandan da etrafa bakıyorum. Belki gözümüze çarpar. Konum doğru mu? Ortaladın değil mi konumu? Doğru. Ortalayamam çünkü şu an göstermiyor. Başta dersem çevrim dışı haritalarda araba yönünü gösteriyor, yaya yönünü göstermiyor. Evet, onu ilk açtığınızda arkadaşlar, onu da unutmadan söyleyelim. Bir kere internete girip oradan yürümeyi seçeceksiniz. Ondan sonra yürüme aktif oluyor. Aa bak Alehop. Burayı da çekeriz. Ya burada çekeriz ya da Barcelona'da çekeriz. Birçok şubesi var burası da. Öyle güzel yani hobi ürünleri vesaire. Evet, market olarak da Satan bir Carrefour yer. Express'ler var. Bunlar 7/24 mu açıktı? Yazıyor mu? Yok, burası 10.30'a kadar açık olan. Bazıları 7/24 açık olanlar da var. Evet arkadaşlar, herkes poposuna dokunuyor. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Ben de dokunayım şöyle. Bayağı yoğunluk var. Evet, sen de dokun istiyorsan Betül. Bir dokunayım bari. Ne olduğunu bilmiyorum ama herkes dokunuyorsa bir bildikleri vardır. Tam dokunamadın ama sen sanki... Boyum yetmiyor. Ayaklarına dokundum. Dokunmuş kadar oldum, ne olduğunu bilmesek de. Evet, sol meydanındayız. Şimdi bu tarafta, sol taraftaki saat kulesi oluyor. 2 gündür bir eylem var tam olarak. Yani bunu araştırmadık aslında. Ne eylemi var? Evet, nedir ne değildir. Farklı eylemler de olabilir. Evet, dünkü bayağı dünküyle- yoğundu çünkü. Evet, dünkü bayağı yoğundu. Bugünkü daha farklı. Aa, şu an interneti çekiyor benim. Evet, sol meydanındayız. Hemen sol tarafımız sol metrosu. Şurası Saat Kulesi'nin önünde. Burada marka olmuş mağazalar da var. Elektronik simle ilgili şey anlatsana. Çok saçmalık var. Yani Yani şimdi Avrupa'nın göbeğindeyiz. 3 tane GSM operatörü var bizim görebildiğimiz. Bir Vodafone. Vodafone'u zaten hepimiz biliyoruz. 2 Orange. Şurada şubesi de Evet, var burada hatta Orange. arkada. Onun dışında bir de benim daha önceden öğrendiğim Movistar var. İyi de çekiyor dediler. Şimdi Movistar ve Orange elektronik sim vermiyor. Öyle bir hizmetleri yok. Bir tek Vodafone'da var. Vodafone'da fiyatları bir tık yüksek haliyle. Evet. Ve 5 günlüktü galiba. 5 günlük global biz bakıyoruz daha sonrası için de. Hani bir aylık olursa öyle düşünüyorduk. 5 gün fiyatı 15 euro. Yani biraz pahalı geldi. Onun dışında diğerleri de 10 euro bandında ama fiziksel simli. Benim telefonumda fiziksel sim girişi yok. Amerika cihazı olduğu için. Elektronik lazım bana haliyle. Anlık paylaşım yapabilmek için. Yani bakıyoruz, olmazsa almayacağız gibi böyle bir ikilemdeyiz şu anda. şu ana kadar da Avrupa ziyaretlerimizin çoğunda da almadık aslında ama Almadık, alalım diyoruz yine. Yani fazla para vermek de mantıklı gelmiyor bana. kesinlikle. Evet, sol tarafta Saat Kulesi'nin olduğu yer. Burada az önce eylem vardı, orası dağıldı. Burası galiba parlamento binası da olabilir. Antonio Palace istiyor. Rezidansiya diyor. Öyle bir şey bu arada. Evet, orası. Rezidansiya. Evet, Rezidansiya yazdığına göre. Comunidad de Madrid. Yani İspanyolca bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla öyle gibi gözüküyor. Basını çek. Bizimkilerden farkları yok ama şöyle bir fark var. Bunların erişimleri daha kolay olabilir. Evet, şöyle söyleyeyim, İspanya'da çok hibrit sistemli araba var. İtalya'da da o şekildeydi. Böyle bunlar geziyor. Taksim'de gezen polis arabaları gibi düşünebiliriz. Ve Evet, çok evet. sessiz oluyor yani hibrit olduğu için. Şeyi de söyleyelim, hani nazarda değmesin arkadaşlar, hani çok ön yargı vardı, hırsızlık vesaire oluyor. Şu ana kadar hani öyle bir şeye denk gelmedik.
Hani Yani onu da inşallah belirtelim. İnşallah da denk hani gelmemek gelmeyiz. Daha dileğiyle. tatilimiz devam edecek ama Ama şu an tüm önlemlerimizi aldık yani. Ben Evet. telefonumun koluna şöyle bir şey aldım. Dün Primark'tan aldım bu çantayı da 9 euroydu. Küçük çanta getirmişim, hiçbir şey sığmıyor. Bunu da tıklım tıkış doldurduk. 2 durak gerideki sol metrosundan binmiştik. 3 numarayı biniyorsunuz. Sarı hat oluyor. Plaza'da Espanya'ya geldik. Şöyle ilerleyelim. İspanya. Güzel sesle eşim. İspanyolcasını konuşturuyor. Şöyle göstereyim. Bakın burada da yazıyor zaten. 3 numara sarı hatta biniyorsunuz. Metro ağları bu arada gelişmiş. Hatta şurada bakın müze yazıyor. Carbello 4 dakika. Montana var bir tane. Burası bahçe gibi bir yer herhalde. Mesafeleri de gösteriyor. Turistik şeyleri burası. Evet. Şu an bulunduğumuz konum burası. Evet 3 numara. Buradan Debot Tapınağı'na gitmeyi Gittik. planlıyoruz. Principio diyor. Plaza Real, Senato diyor. Teatro Real diyor. Ya aslında buraya da herhalde bir 2-3 gününüzü ayıracaksınız gezmek için. Keyifli gezmek için. Burası diyelim. işte dün gittiğimiz Kapitol'e Aa, yaklaşmıştık. Şuraya geldik. Aslında Buradan evet. ya yürüyerek. şöyle söyleyeyim, tahminimi söylüyorum. Yaklaşık bunlar 5-6 kilometrelik alan içinde kurulmuş. Çok uzak bir mesafeler yok Ay, buralara. yürüyerek her yer gezilir ama Gezilir. biz zaten 10 binişlik metro kartı aldığımız için o Onu da da şöyleymiş, kullanmak istiyoruz. 10 biniş 2 kişi için toplamda olmuş. Yani kişi başı 5 binişlik oldu. Dönerken için bir binişlik bırakacağız biz. Garanti Tren olsun. istasyonuna varırken. Bu tapınakla alakalı şöyle bir şey duydum. Mısır'dan getirmişler. Zamanında sanırım İspanyollar bu tapınağı korumuşlar oradayken. Bunun karşılığında da teşekkür mahiyetinde. Yani şu tapınak Mısır'dan buraya getirilmiş. Böyle bir hikayesi var. Evet, atlı polisler de geldi. No problem. Evet, sonunda geldik. Hayatım, neresi burası? Madrid Kraliyet Sarayı. Burası bilet alma yeri. Evet. Şöyle sırayı da çek istersen. Biz içeri girmeyeceğiz. Vaktimiz kısıtlı. Sol tarafta da müze ve katedral yazıyor. Burası. Ya vaktimiz olsaydı Madrid'de buraya da girmek istiyorduk aslında ama uzun süreceği için. Burası Almudena Katedrali.
ziyaret ettik. Arkasında müze kısmı bulunuyor. Şimdi buranın hemen karşısında bu caddeyi takip ederek böyle boylu boyunca gittiğimizde Plaza Mayor'a varıyoruz. Şu an o noktaya gidiyoruz biz de. Çok da bize hitap etmiyor buralar ama. Yani Bakalım, o bayağı kalabalık. İçeride dikkatli olmak lazım. Yani evet. Yani çok az bakınıp çıkalım biz buraya. Şöyle meyve şeyleri var. Bunlar yine en tercih edilebilir şeyler bence. Meyve suları, meyve kapları. Tapaslar var. Tapaslar var. 2 euro diyor. 1,5 euroya var. 1,5 euroya. Minik minik tadımlık şeyler. Bayağı kalabalıkmış burası ya. Burada domuz ürünleri var. Buradaki etler genellikle domuz eti. O yüzden böyle bir hassasiyetiniz varsa et konusunda bir tık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, insanlar ellerine tapaslarını almışlar, tabakta şarap eşliğinde yiyorlar. Şurada kroket var galiba. Evet, krokete benziyor. Mushroom diyor, mantarlı. 5 tanesi 9 euro. Peynirli falan. 10'lusu 17 euro, 15'lisi 24 euro. Biraz buranın fiyatları yüksek gibi geldi bana. Burası turistik olduğu için zaten izlediğim bir videoda daha yüksek fiyatlı şeyler olduğunu söylüyordu. Buranın çevresinde zaten güzel yeme yerleri varmış, böyle tapas falan bakıyorsanız. Evet. Şarap kokusu var içeride, keskin şarap. İnsanlar böyle ellerine bardaklarını alıp oturacak yer arıyorlar herhalde. Yani benim çok yemek yerken tercih edeceğim bir yer değil. Hem kalabalık hem gürültülü hem de riskli turistler açısından bence. Hırsızlık için uygun bir yer. Evet. Ekstra dikkatli olmak gerekiyor bence burada. Biz de şöyle ileriden çıkarız diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok durmamızın anlamı yok zaten. Zaman kaybı olacak bizim için de. Şöyle yine çekelim. Şöyle değişik tapaslar. Gerçekten yoğun. Şunları da çekebilirsiniz. Bak, zeytinler falan. Çok güzel zeytinli mezeleri var. Bunlar güzel. Bir tanesi 7,5 euro, 5 euro, 4 euro. Pizza bölümü var, gel bakalım. Yani şimdi burada yemek almak için ayrı bir sıra var. Ödeme için de. Sonra oturabilmek için ayrı beklemek gerekiyor. Bunların isimleri neydi? Şunların dış görüntüsü biraz İran poğaçasına benziyor. Empanada mıydı bunlar? Evet, inek etiyle yapmışlar, yazıyor zaten şurada bak. Beef. İçerikleri yazıyor da. Yani bu yiyeceğin adı empanadaydı, yanlış olmasın. Burada var. Ya kocaman kocaman domuz sosisli. Bizim alışık olmadığımız şeyler bunlar. Tatlıcı var, tatlıcı var. çekebiliriz. Churros. Churros en sevdiğimiz. Hatta biz buradan bir churros yemeye gidiyoruz değil mi? Evet. Şunlar tartolet falan. Güzel olabilir bunlar, minik minik. Evet, Ama 6,5 baktığımda euro. 6,5 euro. Şunlar 2,5'muş tadımlık. Şu tarafta da farklı bir şeyler var buranın yine. Oraları Evet, da kruvasan çekeriz. vesaire. Bir oraya da bakalım. Çıkmadan. Tatlı deyince biz tatlıcıyız. Severiz. Burada bu şeyde bademli kruvasan meşhur galiba. Evet, İspanya'da. Şöyle jambonlu. Güzel görünüyor ama biz zaten kruvasan yedik şu an. Evet, bence bu taraftan çıkalım. Bir daha kalabalığa girmemize gerek yok. Şurada sandviçli bir yer vardı. Oraya bir Tamam, oraya da bakalım. Burası da tuzlu gibi gözüküyor ama. Ya biz böyle şeyleri seviyoruz aslında. Benlik bir yermiş
burası mesela. Şu sarımsaklı galiba. Sarımsaklı ekmek. Chicken sandwich diyor. Aslında bunu deneyebiliriz ama sen bilirsin. Bilemedim. Şey var burada, paella var. Yani black rice diyor. Arroz negro. Evet, siyah pirinç. Şu da bulgur gibi galiba. Mantar var, mantar diyorum, ahtapot var galiba minik minik. Tavuklu var burada. Şu sebzeli anladığım kadarıyla zaten yazıyormuş. Valencia'nda tavuklu oluyor. Tamam, biraz Şeyde olan da bitmiş deniz ürünü. En meşhur olanı deniz ürünü zaten. evet, sol taraftan çıkıyoruz. Tamam, çıkalım buradan. Girdiğimiz kapı oluyor galiba burası. Kokular bana ağır geldi biraz. Evet. Sorry madam. Sonra. Sorry. Bunları da çekebilirsin. Güzel. Güzel soğuk sandviçler gözüküyor ama Omletler falan var burada mesela. Bak burası güzel gözüküyor. Ve tortilla diyor. Pinchos. Tapas 1 eurodan. Şu minikler 1 euro galiba. Aşağıdakileri 3 euro. evet, çıkıyoruz. Fena değil. Ne taraftan devam ediyoruz? Buradan geldik, sağdan gidiyoruz. Buradan gidelim. Yani illaki güzel şeyler vardır, tercih edilebilir. Ama ve lakin bu kalabalık beni geriyor. Bir de Ben çok- kalabalık sevmiyorum. Çok ses var. Evet. Eti var burada, çok güzel. Abla Türkçe konuştu, Türk galiba. Ses geldi mi bilmiyorum ama domuz eti var. Biraz aksanlıydı, tam Türk gibi de gelmedi bana. Domuz eti var, çok güzel dedi. Enteresan. Aa bak şu binalar, görüyor musun mimari? Evet, güzel. Bir fotoğraf alabiliriz. Şu Coca-Cola Evet. aracı giderse eğer. Sol tarafta bakın böyle bir içeriye doğru bir kavisi var. Bayağı güzelmiş. Böyle biz devam edelim Plaza Mayor'a doğru. Haydi. Ha, tuk tuk diye geçiyor bunlar. Arkada yazıyor. Tuk tuk zaten. Tuk tuk. Elektrikli tuk tuklar. Hindistan'dan çoğu insanın bileceğini düşünüyorum. Tuk tuk. Starbucks var. Starbucks Starbucks çekebilirsin. Ay. Starbucks hemen hemen 2-3 noktada var. Yurt dışında Starbucks'taki kahveler daha pahalı oluyor ama. Yerel kahvecilere göre. Hani Türkiye'de o olay biraz kalkmış durumda. Yerel butik kahveciler de aynı fiyatlara, hatta daha pahalı fiyatlara kahve satıyorlar ama burada normal ufak kahvecilerde yemeniz her zaman daha mantıklı. Şimdi Plaza Mayor'a gidiyoruz. Plaza Mayor'la alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Onun altında da bir sürü restoran var. Ama restoranların hem bir tık daha pahalı hem de performanslarının iyi olmadığını söylüyorlar. Bu bilgi de aklınızda bulunsun diyeyim. Abi şunu da bir çeker misin hayatım? Burada böyle ekmek arası kalamar yiyorlar. Bunların yerel yemeklerinden, atıştırmalıklarından diyebiliriz. Evet, şurada gösteriyor. 4 euro ücreti var. Ekmek arası kalamar. Bir de kalamar hani tapas olarak da sipariş ettiğinizde yanında... Ama bu güzel olabilir biliyor musun? Tuzlayıp limonlu. Ya kalamar birazcık riskli. Burada mesela tarator vesaire verilmiyormuş yanında. Öyle o sos geleneklerinde yok anladığım kadarıyla. Sade yiyorlar kalamarı. Dün yediğimiz churros'dan da zaten biliyorsun çikolata sosu pudinge de benziyordu aslında. Genel olarak öyleymiş ama çikolata soslarının pudinge benzediğini söylüyorlar. Ve herkes kaşıkla çikolata sosunu yiyor yani. Evet, burası Plaza Mayor. Bununla ilgili Plaza Mayor'un altında fırıncı oturuyormuş. Fırıncılar
yeri diye geçiyor diye Köşe hatırlıyorum. miydi? Evet, burada bir Köşelerden yer. biri, hepsi birbirine benziyor zaten. Şeydeki resimler güzel ama. Güzel, geniş bir meydan. Çok ferah. Meydanın tarihini bilmiyorum ama bayağı eski olduğu için bu meydan örnek alınarak benzer birçok meydan daha yapılmış. Evet, ortada da bir tane heykel var. Bu heykel kimmiş? Hiç bize tanıdık gelen bir şey Çok yazmıyor. tanıdık değil. İspanyolca'da Atlı olduğu bir için abimiz. anlayamıyoruz. 1619 diyor ama 1606 ve 1619 tarihleri var. 1848 var. Evet arkadaşlar, churros için geldik. Burası en eski churrosçulardan biriymiş. O yüzden genelde sıra oluyor. Biz de bakalım alacağız churros. Evet, ikinci churros denememiz olacak. Dün Evet. denemiştik. Burası çok meşhur. Bakalım. Şimdi ilk tadımı ben yapacağım. Bir tane de cappuccino söyledik. Burasının çikolatası daha güzel gözüküyor. Ve bayağı sıcak, koyu kıvamda bakalım. Nasıl? Güzel, çikolatası daha koyu gibi ama daha güzel sanki. Churros hamuru. Churros dünkü yediğimize göre bana biraz daha az yağsız geldi. Öyle mi? Ama bunun şeyi daha çok pudinge benziyor. Sen dünküne çok puding dedin ya, bu daha çok pudinge benziyor. Afiyet olsun. Seni çekeyim mi? Sen de yorum yap. Evet, dünküne göre çok Nasıl daha buldun iyi. hayatım? Biraz daha az yağ çekmiş değil mi? Evet, yağ daha az ve senin hamuru daha pofuduk. Çikolata sosunu da haklısın. Bu daha pudinge benziyor. Ama çok lezzetli. Ama güzel. Dünkü birazcık daha acı gibi gelmişti bana. Buranın fiyat skalatası da daha yüksek zaten. Çok beğendim. Afiyet olsun. Evet hayatım, yeni rotamız neresiydi? Yeni rotamız şu anda Gran Via'ya gideceğiz. Oradan Kibele Meydanı, oradan Alcalá Kapısı ve en son Retro Park'a gideceğiz. Harika, o zaman hızlan. Yeni dikkat ettim. Görebiliyor musunuz? Şurada bir ateş yanıyor. Altında bu pandemiyle alakalı Covid-19 bir şey yazmışlar. Belki ölenlerin anısına yapılmış olabilir. Bilenler varsa yorumlara yazarsa mutlu oluruz. Evet, şimdi ne yapalım? Hadi karşıya geçelim, gel. Işık yanıyorken değerlendirelim. Kibele'ye doğru gidiyoruz. Bu açıdan daha güzel aslında. Bak şurada fotoğraf çekiniyorlar. Biz de Evet. oradan çekeceğiz. Kibele Yani meydanı. Kibele diyorum ben, Türkçe Kibele bu arada. Sibele normalde. Bizdeki Kibele bereket tanrıçası, bunlar da Sibele diye geçiyor. Buradan
çekim yaptık. Şimdi de buradan ileride görünen, bak görünüyor hayatım, Alcala Kapı var. kapısı. Oraya Evet. gidiyoruz. O zaman soldan devam Haydi. edelim. Tamam, Dikkat geçelim. şimdi. İspanyol abiler bize bakıyorlar garip garip. Burası bayağı Hareketli, çok hareketli trafik bir var. nokta. Evet, gel hayatım. Ya Madrid'in en sevdiğim yanı yürüyerek her yer, ya çok yakın görebileceğiniz. Bir de hiç rampa yok, düz ayak, Evet, fark ettin düz mi? ayak Hiç yorulmuyorsun. insanı yormuyor. Yani kesinlikle taksi kullanmanıza falan Yani vesaire gerek yok. İstanbul'dan sonra buralar çok rahat geliyor geliyor. bize. Metro ağı da çok kuvvetli, her yere gidebiliyorsunuz. Evet. Ama hiç metro kullanmadan da Yani bu yürüyebilirsiniz. tarihi yerleri metro kullanmadan çok rahat gezebilirsiniz. Hepsi de birbirine yakın. Çok yakın mesafede. Bu kuş sesi nereden geliyor onu anlayamıyorum. Şeyden mi geliyor? Işıklardan geliyor gibime geliyor ama. Mekanik gibi sanki. Karşımızda Alcala kapısı. Gün ihtişamıyla bizi karşılıyor. Şimdi Retro Park'a giriyoruz. Nevin ablayla Yürüyüş buluşacağız. yapıyoruz. Bisiklet turları sanırım parkın içinde mi yapılıyor, dışarıda mı? Bence parkın içinde de Parkın yol içinde varsa olabilir. olabilir. Çünkü bu park bayağı büyük bir park bu arada. İçinde, ortasında bir gölet var. Hatta gölette sandal turları falan oluyor yani. Şimdi biz de o kısma gidiyoruz. Muhtemelen burada bisiklet yolu var. Sağ taraf göstereyim. Onlar o taraf. Sandallara maksimum 4 kişi binebiliyor ve 45 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Onu tekrar soralım bence burada binmeden görevliye. Ama fiyat olarak çok uygun yani. Evet, şu ileridekine biniyoruz. Ay sallanıyor. Korkmanıza gerek yok. Hello. Para remar en el medio, por favor. Okay. Okay. 45 minutes we can use. 45 minutes. Can we use? 45 minutes. Okay. Okay. Gracias. En esto. Ah. 19.30. Okay. Evet, sen biniyorsun. Para remar. Yes. Okay. Şöyle ben şurada. Evet. Şu an göletteyiz. İstanbul'da sandal sefası. Boğaz turu. Bu arada bu kayık benim fiziğime göre ufak. Normalde daha uzun oluyor. Yani burası büyük duruyor ama Çok ufak. kaç kişiyle çarpışma tehlikesi yaşadık. Ay, burayı iyi bir Evet. tempo ile 3 dakikaya tamamlarsın yani. Evet, bu açı güzelse burada çekinelim diyordun ya. Ya da gerek var mı daha? Bir iki tane varsa yeterli ya. Başka rotalara götüreyim sizi. Boğazın diğer tarafına geçelim. Geçelim diğer tarafa. Ben buradan fotoğraf alayım. Genel olarak. Şöyle. Şu bot oradan gitse. Yani burada hem şu bizim sürdüğümüz kayıklardan var. Hem şöyle kocaman bir bot var. Onun dışında kano yapanlar var. Ve hayatımda sen varsın yanımda. Şu an kürek çekemiyorum. Göster istiyorsan. Bak kürek çekeyim. Öyleyiz yani. Şöyleyiz. Ne olmuş?
ben varsam öyle bir gözüküyor. Tamam sen varsın. Onda problem yok diyecek. Kürek çekilmiyor. Tamam geçeceğim şimdi. Tamam kalk problem yok. Kapatıyorum. Hayır bu bot bu arada nasıl 6 kişi alıyor onu anlamadım. 6 değil zaten Dört 4 mü? kişi. Dört mü? Maksimum 4 kişi. Allah. Fiyatı 6 euro. Aa. Vay. Bak bunun tekniği böyle işte elinle iteceksin gelene. Şöyle bir çarpışma yaşadık. Eliyle itti Niyazi. Hay Allah. Elin yoksa kürek de iteceksin. Yalnız başka çarpışan kişi görmedim. Sürekli biz birileriyle çarpışma eşiğinde dönüyoruz. Ne yapalım yapacağız? Fotoğraf çekildiğimiz için herhalde. Evet. Evet, fotoğraf çekiyoruz. Arkadaşlar bir elimde telefonla şöyle video çekiyorum. Arkadaşlar akşam yemeği için Packkaj'ı tercih ettik. 2 tane hamburger menü söyledik. Ama bunun içinde kolamız yok. Kola çünkü tercih etmiyoruz. Orta boy patatesimiz vardı. Şurada 2 tane. devamı var bu arada. Devamı da var. Varmış yani. Bu arada yer fıstıkları ikram oluyor. Kendiniz alıyorsunuz. Toplamda 24 euro verdik. Biraz pahalı gözükebilir ama Packkaj Amerika'da zincir bir marka ve hamburgerleri çok popüler ve ülkemizde de ne yazık ki şubesi yok. Gelmişken değerlendirelim dedik. Patatesleri çok güzel bu arada. Patatesin baharatı. Baharatsız da vardı. Biz baharatlı söyledik. Evet. Beğendim baharatlısını. Hamburgerini bir açabilir misin? Tabii. Ya da beni çekebilirsin. Evet, sen beni çek. Şöyle göstereyim. Hamburgerleri de bu şekilde gösterelim. Ve fıstıklar ikram söyledin mi? Söyledim. Onları da istediğimiz kadar. Şimdi içini gösterelim. 2 tane double etli. Allah öyle mi? Evet. Bu şekilde. İlk defa deneyimliyoruz biz de. Nasıl? Güzel. Dana. Şeyine bak patatesine. Patates güzel. Gayet güzel. Tamamdır. Madrid'de kaldığımız oda bu şekilde. Çok memnun kaldık açıkçası. 2 kişilik yatak, tekli yataklar da var. İşte mini buzdolabı var, banyo. Burada gizli bölümleri de var. Şöyle unutmadan çekeyim çünkü bugün Madrid'den ayrılıyoruz. Yeni rotamıza geçeceğiz. Valencia'ya geçeceğiz. Onu da hızlı trenle yapacağız. Şöyle göstereyim. Merkeze çok yakındı. Memnun kaldık. Dün yaklaşık 24.000 adım falan atmışız. Madrid çok düzlük bu arada. Hani metro da kullanabilirsiniz. Akbil'de almıştık ama biz çok yer gezdiğimiz için yürümeyi tercih ettik. Burada Madrid vlogunu kapatıyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Valencia'da görüşürüz.